Hemen şu an siz bu cümleyi dinlerken damarlarınızın içinde milyonlarca nötrofil böyle saatte yüzlerce kilometre hıza eşdeğer bir kan akımında sürükleniyor ve aniden mikroskobik frenlere basıp endotel duvarlarına çarpıyorlar. Evet, yani aslında tam bir kaos ortamı. Kesinlikle bir kaos. Saniyeler içinde şekil değiştirip o hücrelerin arasından sızıyorlar ve dokularınızın derinliklerinde amansız bir kimyasal savaşa girişiyorlar. Tıp fakültesi sıralarında ezberlediğimiz ama o nöbetin gecenin bir yarısındaki kaotik temposunda çoğunlukla kanıksadığımız bu şiddetli hücresel koreografiyi, yani enflamasyon ve doku onarımını bugün derinlemesine inceliyoruz. Hı hı. Hedefimiz Robbins patolojinin o kalın sayfalarındaki hücre mekanizmalarını sadece hatırlamak değil, her gün yazdığımız NSAID'lerin veya kestiğimiz steroidlerin o savaş alanında gerçekte hangi pimleri çektiğini deşifre etmek. Bu mikroskopik sarraş balını tanımı bence klinik pratiğimizin tam merkez üssü. Çünkü çoğu zaman hastanın ateşi düştüğünde veya işte CRP'si gerilediğinde falan işimizi yapmış sayıyoruz. Evet, tedavi bitti, hasta iyileşti diyoruz. Aynen öyle diyoruz ama o semptomların altında yatan mekanizmalar milyonlarca yıllık bir evrimsel silahlanma yarışının ürünü. Yani makrofajların, nötrofillerin ve sitokinlerin birbiriyle kurduğu bu kusursuz iletişim ağına biz sadece dışarıdan kimyasal el bombaları atarak müdahale ediyoruz. Doğru, tam bir el bombası. Ve bu sürecin en başından hani o ilk tetiğin nasıl çekildiğinden başlamak, attığımız o farmakolojik bombaların ne işe yaradığını anlamak için şart. O tetiğin çekildiği ilk ana gidelim o zaman. Hasta polikliniğe o klasik rubor ve tumor yani kızarıklık ve şişlikle gelmeden çok önce dokuda nöbet tutan makrofajlar ve dendritik hücreler sessizce devreye geziyor. Hı hı. Hücre dışındaki mikrobiyal ürünleri tanıyan TLR'ler yani toll-like reseptörler bir yana, benim her zaman en çok ilgimi çeken yapı sitozolün derinliklerindeki inflamozom olmuştur. Bak o çok kritik bir yapı gerçekten. Hani hücre içi bir tehlike sezildiğinde, mesela gut hastasında bir ürik asit kristali hücre içine girdiğinde bu enelerler yani node-like reseptörler aniden bir araya gelip devasa bir çark oluşturuyor. İnflamozomun o çark şeklindeki yapısı kelimenin tam anlamıyla hücresel bir giyotin gibi çalışıyor aslında. O kompleks bir araya geldiğinde inaktif durumdaki kaspaz bir enzimini aktifleştiriyor. Yani pimi çekiyor. Aynen pimi çekiyor ve caspase 1'in tek bir görevi var. Pro-IL-1'i kesip onun aktif formu olan interleukin 1'i yani IL-1'i serbest bırakmak. IL-1 kana karıştığı an o sessiz devriye görevi bitiyor ve vücut tam alarm durumuna geçiyor. Savaş borusu çalınıyor yani. Kesinlikle savaş borusu çalınıyor. İlk yanıtta hemen damarlardan geliyor. Histamin ve nitrik oksit düz kasları gevşetiyor, kan akımı yavaşlıyor ve o bölgede staz başlıyor. Ama burada her zaman altını çizmemiz gereken mekanik bir detay var bence. Neymiş o? Damar geçirgenliği arttığında dışarı sızan sıvı, kalp yetmezliğinde bacakta gördüğümüz o masum düşük proteinli transüda değil. Ha evet, çok doğru bir ayrım. Bu damar dışına plazma proteinlerinin ve askerlerin yığılması için endotel hücrelerinin bizzat büzülerek aralarında boşluklar yarattığı proteinden ve hücreden zengin bir eksüda, yani aktif bir süreç. Damarın ortasından hızla akan lökositler stazla beraber yavaşlıyor ve kırmızı kan hücreleri tarafından damar şeperine doğru itiliyor. Eritrositler merkeze toplanırken lökositler duvara doğru itiliyor. Endotel yüzeyine çarptıklarında ise o meşhur selektinler devreye giriyor. O tutunma aşaması değil mi? Evet, endotel üzerindeki E-selektin ve P-selektin molekülleri lökositlerin yüzeyindeki glikoproteinlere çok zayıfça bağlanıyor. Tabii kan akımının o muazzam kesme kuvveti yani shear stress dediğimiz kuvvet bu bağları koparıyor. Sürekli bir kopma ve tekrar bağlanma var. Aynen öyle. Lökosit 1 milimetre ileride tekrar bağlanıyor, tekrar kopuyor. Bu rolling yani yuvarlanma aşaması, lökositin kan dolaşımının o inanılmaz hızından kurtulup dokuya girebilmesi için hayati bir yavaşlatma mekanizması. Ben bu yuvarlanma aşamasını hep şuna benzetiyorum. Lökositler damar içinde böyle buzlu ve kaygan bir yokuşta aşağı doğru kayarken umutsuzca fren yapmaya çalışan arabalar gibi.
Çok iyi bir benzetme. Hani yavaşlıyorlar, tekerlekleri sürtünüyor ama kan akımının gücünden dolayı bir türlü tam olarak duramıyorlar, ta ki o bölgedeki kemokinler lökositin yüzeyindeki integrin moleküllerinin konformasyonunu değiştirene kadar. İşte asıl kilit nokta orası. Evet, bu moleküler değişim kayan o arabanın tekerleklerinden aniden çelik çivili kar lastiklerinin fırlayıp asfalta kenetlenmesi gibi bir etki yaratıyor. Lökosit saniyeler içinde endotel yüzeyine kazamıyor, buna sıkı tutunma diyoruz ve ardından peken bir üzerinden o hücreler arasından dokuya sızıyorlar. O çivili kar lastikleri metaforu hücresel mekanizmayı gerçekten kusursuz açıklıyor. Çünkü entegrinler sadece pasif bir yapışkan değil, lökositin hücre iskeletine bağlı son derece dinamik yapılar. Hı hı. Ve burada klinikle harika bir bağlantı kurabiliriz. Eğer genetik bir mutasyon nedeniyle hastanın lökositleri bu integrinleri üretemiyorsa, lökosit adezyon eksikliği yani LAD tip 1 sendromunu görüyoruz. Tam bir klinik paradoks değil mi bu durum? Kesinlikle öyle. Hastanın laboratuvar sonuçlarına bakıyorsun, kanda devasa bir lökositoz var. Asker sayısı tavan yapmış ama hastanın yumuşak doku enfeksiyonunda bir damla bile püh yok. Çünkü askerler kanda hapsolmuş durumda. Aynen öyle. Çivili lastikleri olmadığı için fren yapamıyorlar ve enfeksiyon bölgesine bir türlü inemiyorlar. İşin farmakolojik boyutundaysa bu mekanizmayı bilerek biz felç ediyoruz bazen. Nasıl, yani tedavide mi kullanıyoruz? Tabii multiple skleroz veya Crohn hastalığında kendi dokularımıza saldıran lökositleri durdurmak için natalizumab gibi integrin antagonistleri kullanıyoruz. Yani lökositlerin beyne veya bağırsağa girmesini o çivileri bloke ederek engelliyoruz. Ama orada şöyle korkunç bir risk doğuyor. Hani MS hastasında integrinleri bloke edip lökositlerin beyne girişini engellediğinde hastalığın o otoimmün yıkımını durduruyorsun, evet. Fakat aynı zamanda beyni CC virüsü gibi fırsatçı enfeksiyonlara karşı tamamen savunmasız bırakıyorsun. Evet, çok ciddi bir yan etki profili var. Sonuçta PML yani progresif multifokal lokoensefalopati dediğimiz o ölümcül tablo ortaya çıkabiliyor. Bir mekanizmayı hacklemenin her zaman farmakolojik bir faturası oluyor. Tıbbın en acımasız kurallarından biri bu zaten. Bedavaya immün yoktur. Asla yoktur. Peki lökositler diapedezle dokuya ulaştı ve kemotaksi ile bakterinin yanına geldi diyelim. Savaş alanına hoş geldik. Gerçek savaş şimdi başlıyor. Hedefi yok etmek için fagositoz başlıyor. Fagozom adı verilen keseciğin içine alınan bakteri, hücre içinde kelimenin tam anlamıyla bir cehenneme hapsediliyor. Nötrofillerin oksijen tüketimini saniyeler içinde katlayarak artırdığı o solunum patlaması evresi büyüleyici bir şey. Respirator burst, evet o mekanizma inanılmazdır. Fagozom zarında toplanan fagosit oksidaz enzimi, sitozoldeki NADPH'i kullanarak oksijeni alıp ölümcül süperoksit radikaline dönüştürüyor. Ve süperoksit daha sonra spontan olarak hidrojen peroksite dönüşüyor. Ancak sadece hidrojen peroksit o dirençli bakterilerin hücre duvarını parçalamak için yeterli reaktif değil. Orada başka bir şeye ihtiyaç var. Nedir o? Burada nötrofillerin o azürofilik granüllerinin içindeki gizli silah yani miyelöperoksidaz enzimi kısaca MPO sahneye çıkıyor. MPO klorür iyonunu kullanarak hidrojen peroksiti hipoklorit asidine dönüştürüyor. Hipoklorit asidi. Yani bildiğimiz marketten aldığımız sodyum hipoklorit bazlı çamaşır suyunun etken maddesi. Ta kendisi. Vücudumuz her fagositozda mikroskobik ölçekte çamaşır suyu üretiyor resmen. Buna inos enzimiyle üretilen nitrik oksidin peroksinitrit radikali oluşturmasını da eklersen, nötrofilin içindeki o fagozom muhtemelen evrendeki en toksik mikroortamlardan birine dönüşüyor. Kesinlikle öyle. Tabii nötrofillerin tek numarası bu değil. Kaynaklarda nötrofil ekstraselüler tuzaklarından yani netlerden bahsediliyor ki bu tam bir kamikaze görevi. Nasıl bir kamikaze, biraz açar mısın? Netler evrimsel biyolojinin bence en acımasız adaptasyonlarından biri. Nötrofil fagositozla yenemeyeceği kadar kalabalık bir düşman birliğiyle karşılaştığında çekirdek zarını parçalıyor, kendi kromatin ağını yani bildiğin DNA'sını hücre dışına devasa bir ağ gibi fırlatıyor. İnanılmaz bir şey. DNA doğal olarak çok yapışkan bir moleküldür. İçindeki histon proteinleri ise yüksek oranda antimikrobiyeldir. Nötrofil aslında kendini yok ederek düşmanlarını bu DNA ağlarına hapsediyor
ve üzerine granüllerindeki tüm enzimlerini boşaltıyor. Sepsiste veya şiddetli ARDS vakalarında kanda ve akciğer dokusunda bu net ağlarının yoğunluğunu görüyoruz zaten. Hatta bu ağların pıhtılaşmayı tetikleyerek mikrovasküler trombozlara yol açtığını da biliyoruz. Evet, doku hasarının ana sebeplerinden biri de bu. Yani savunmanın bizzat kendisi organ yetmezliğine giden yolu açıyor. İşte tam bu noktada arakidonik asit metabolitleri devreye giriyor ve farmakolojinin en tartışmalı alanına giriyoruz. COX enzimlerini inhide ettiğimiz o meşhur NSAID'ler. Evet, o meşhur tartışma. Burada şeytanın avukatlığını yapacağım biraz. Yap bakalım. Enflamasyon madem bu kadar evrimsel, mükemmel ve gerekli bir savunma mekanizması, ateşi çıkaran, ağrıyı oluşturan prostaglandinleri baskılamak için neden avuç avuç NSAID veriyoruz hastalara? Savunmayı niye kapatıyoruz? Bu çok haklı bir ikilem aslında. Ağrı ve ateş hastayı istirahate zorlayan ve bağışıklık sisteminin optimum çalışmasını sağlayan çok önemli sinyallerdir. Yani dinlen diyor vücut. Aynen öyle. Ancak tıpta doz zehri belirler kuralı enflamasyon için de geçerlidir. Sistemik enflamasyon çoğu zaman hedefini aşar. Mesela romatoid artritte düşman olmadığı halde eklem kıkırdağı erir. Veya akut bir enfeksiyonda aşırı prostaglandin üretimi doku perfüzyonunu tamamen bozar. Kontrolden çıkıyor yani. Biz hekimler NSAID'larla sadece ağrıyı kesmiyoruz. Aşırıya kaçan bir savunma mekanizmasının kendi dokularımıza verdiği o kollateral hasarı durduruyoruz. Ama bu müdahalenin geçmişinde çok ciddi bir farmakolojik hesap hatası var biliyorsun. Hani non-selektif NSAID'ler hastaların midelerini kanattığı için 90'ların sonunda ilaç endüstrisi dehasını konuşturdu. Evet, o dönem çok popülerdi. Dediler ki biz sadece enflamasyon bölgesindeki COX-2'yi bloke edelim, midedeki o homeostatik COX-1'e hiç dokunmayalım ve seçici COX-2 inhibitörlerini piyasaya sürdüler. Mükemmel bir akıllı bomba tasarımı gibi görünüyordu ama işler klinikte felakete dönüştü. Maalesef öyle oldu. Hastalar durduk yere miyokard enfarktüsü geçirmeye başladı. Kaynak metnimiz bu hücresel dengesizliği o kadar güzel açıklıyor ki. Oradaki hücresel miyopluk gerçekten ibret vericidir. Mideyi korumaya odaklanırken vasküler endotel ile trombositler arasındaki o ölümcül dengeyi tamamen gözden kaçırdık. O denge tam olarak nasıl işliyor? Bak şimdi kan damarlarının endotelinde trombozu önleyen ve damarı genişleten prostasiklin vardır. PGI2 diyoruz. Endotel hücresi bunu ağırlıklı olarak COX-2 enzimi üzerinden üretir. Öte yandan kanda dolaşan trombositler pıhtılaşmayı tetikleyen ve damarı büzen tromboksan A2 üretirler. TXA2. Evet, trombositlerin çekirdeği olmadığı için yeni enzim sentezleyemezler ve sadece COX-1 kullanırlar. İşte kırılma noktası burası. Hastaya sadece COX-2'yi inhibe eden o akıllı ilacı verdiğinde endotelin pıhtı önleyici prostasiklin üretimini tamamen durduruyorsun. Aynen öyle. Ama trombositler COX-1 kullandığı için onların o pıhtı tetikleyici tromboksan A2 üretimi tam gaz devam ediyor. Yani enflamasyonu durdurayım derken hastanın damar sistemini tamamen protrombotik pıhtılaşmaya hazır bir mayın tarlasına çeviriyorsun. Farmakolojik müdahalelerini hiçbir zaman sadece tek bir hedefi vurmadığının en acı kanıtı bu olaydır. Vücuttaki o homeostatik tahterevallinin bir ucunu aşağı çektiğinde diğer ucu mutlaka hastanın aleyhine havaya kalkıyor. Kesinlikle. Peki, akut savaşın bir şekilde sona erdiğini veya eremediğini varsayalım. Çünkü her zaman makrofajlar ortalığı temizleyip de doku eski haline dönmüyor. Çoğu zaman dönmüyor zaten. Evet, eğer o fagozomun içindeki çamaşır suyu ve net tuzakları bir mikobakteriyi veya bir silika partikülünü yok etmezse ya da ortada bir otoimmün antijen varsa süreç kronikleşiyor. Akut enflamasyonun o hızlı ve öfkeli nötrofilleri sahneden yavaş yavaş çekiliyor. Ve yerini kime bırakıyor? Mononükleer hücrelere. Yani makrofajlar, T lenfositler ve plazma hücrelerine. Aynen öyle. Üssüdür. Feedback loop dediğimiz olay. Bunu tıp eğitiminde hep aynı anda hem yıkım hem de onarım yapan bir inşaat alanı gibi anlatırlar. Ama bence bu metafor süreci biraz fazla basitleştiriyor. Sen nasıl tanımlardın? Kronik enflamasyon daha çok biyolojik bir Çernobil felaketini kontrol altına alma çabasına benziyor bence. Çok ilginç. Nasıl yani? Hani düşmanı yok edemiyorsan
etrafına devasa bir lahit inşa et mantığı. Makrofajlar ve T hücreleri dokuyu yıkıyor, ardından fibrostları çağırıp etrafını fibroze ediyorlar. Organın kendi altyapısı ve fonksiyonu tamamen feda ediliyor ama etken dışarı sızmasın diye o alan izole ediliyor. Bu lahit metaforu özellikle granülomatöz enflamasyon için gerçekten kusursuz bir tanım. Tüberkülozda gördüğümüz o kazeifiye granülomlar tam olarak budur aslında. Ortası nekrotik olanlar. Evet, makrofajlar antijeni T hücrelerine sunar. T hücreleri aktive olup ortama devasa miktarda interferon gamma salgılar. İnterferon gamma makrofajları adeta genetik olarak yeniden programlar. Şekil değiştiriyorlar değil mi? Aynen, normal o hareketli makrofajlar yassılaşır, epiteloid histiyositlere dönüşür ve birbiriyle birleşerek dev hücreleri oluştururlar. Etkenin etrafında kelimenin tam anlamıyla etten bir duvar örülür, vücut fonksiyonel akciğer dokusundan tamamen vazgeçer ama bakteriyi o lahitin içine hapseder. Tabii bu yıpratma savaşının etkileri sadece o lokal dokuyla sınırlı kalmıyor çoğu zaman. Kana karışan TNF ve IL-1 gibi sitokinler doğrudan beynin içine kadar ulaşıyor. Evet, sistemik semptomlar orada başlıyor. Hipotalamustaki perivasküler hücrelere bağlandıklarında oradaki lokal COX enzimlerini uyararak prostaglandin E2 sentezini tetikliyorlar. PC2, hipotalamustaki termostatın ayar noktasını yukarı çekiyor. Ateşin çıkma mekanizması tam olarak bu. Hastanın titreyerek ateşinin çıkmasının, ateşi düşürmek için verdiğimiz parasetamolün veya ibuprofenin o santral etkisinin ardında yatan fiziksel gerçeklik bu. Düşünsenize, akciğerdeki tek bir granülomun içinden salınan moleküller, hastanın tüm metabolik hızını ve vücut sıcaklığını yönetiyor. Sistemin bu kadar birbirine bağlı olması, inflamasyonu lokal bir doku yanıtından çıkarıp tüm organizmayı hayatta tutma senfonisine dönüştürüyor gerçekten. Sonunda o etken bir şekilde nötralize edildiğinde ya da biz hastayı tedavi ettiğimizde o enkazın nasıl toparlanacağı sorusu çıkıyor karşımıza. Onarım aşaması. Vücudun burada verdiği çok kritik bir karar var. Orijinal planı kullanarak yeniden mi inşa edecek, yani rejenerasyon mu yapacak, yoksa hasarı hızlıca kapatmak için oraya kalıcı bir yama mı yapacak? Skar ve fibrozis yani. Evet, bu kararı belirleyen şey nedir sence? İki temel kriter var burada. Birincisi dokunun rejeneratif kapasitesi, yani bölünebilen kök hücrelerinin olup olmaması. İkincisi ve bence çok daha önemlisi, dokunun hücre dışı matrix iskeletinin, özellikle bazal membranın sağlam kalıp kalmadığı. İskele yıkıldıysa işler değişiyor. Kesinlikle. Eğer o mikroskobik iskele yıkılmışsa, kök hücreler nereye yerleşeceklerini bilemezler. Mesela, karaciğer rezeksiyonundan sonra Kupffer hücreleri I6 salgılar, hepatositlere hazırlar ve karaciğer kendini muazzam bir hızla yeniler. Neden? Çünkü iskele genelde sağlamdır ve hücreler bölünebilir. Ama cerrahi bir kesi yaptıysak veya şiddetli bir apse oradaki matriksi tamamen erittiyse, rejenerasyon ihtimali ortadan kalkıyor tamamen. Yara iyileşmesi süreci devreye giriyor mecburen. Yara iyileşmesi çok farklı bir süreç. Makrofajlar enkazı temizliyor, ardından VEGF yani vasküler endotelyal büyüme faktörü anjiyogenezi tetikliyor. Bölgeye yeni kılcal damarlar sızıyor. Fibroblastlar bölgeye akın edip o meşhur kanamaya meyilli pembe granülasyon dokusunu oluşturuyor. Ve sonra da sahneye fibrozisin, yani o kalıcı yamanın orkestra şefi çıkıyor. TGF-beta. TGF-beta olmadan kalıcı bir yara iyileşmesi düşünülemez herhalde. İmkansız. TGF-beta fibroblastları uyarır, yıkımı durdurur ve devasa miktarda kolajen sentezletir. Skar dokusu oluştuktan sonra ise yaranın yeniden şekillenmesi, küçülmesi ve o gerilim gücünü kazanması gerekir. Orada da enzimler devreye giriyor. Evet, burada matrix metaloproteinazlar yani MMP'ler devreye girip o fazla kolajeni yavaş yavaş yontarak skara son şeklini verir. Bu MMP'leri dizginleyen ise TIMP dediğimiz inhibitörlerdir. Bir denge var yine. Aynen, MMP'ler ve TIMP'ler arasındaki bu moleküler satranç skarın o nihai gücünü belirler. Kolajenin gücü demişken, hidroksiprolin ve hidroksilizin çapraz bağlarını oluşturan C vitamininin önemini de es geçemeyiz bence. Hani skorbut hastalığında yüzyıllar önce kapanmış eski kılıç yaralarının bile neden aniden yeniden açıldığının hücresel cevabı budur. C vitamini yoksa bağlar kopar.
Aynen, C vitamini yoksa o kollajen bağları bir arada tutunamaz ve yara açılır. Burada klinik olarak beni her zaman büyüleyen bir çelişkiye gelmek istiyorum. Nedir o? Kaynaklarımız glukokortikoidlerin, yani bizim her gün kullandığımız steroidlerin TGF-beta üretimini inhibe ettiğini ve yara iyileşmesini ciddi şekilde bozduğunu söylüyor. Evet, steroid yara iyileşmesinin düşmanıdır. Ama şöyle bir durum var. Bir genel cerrah bağırsak anastomozu yaptığı hastaya steroid vermekten köşe bucak kaçar çünkü anastomoz ayrılır, yara açılır. Ancak bir göz hekimi şiddetli bir kornea enseksiyonunda doku hasarı varken hastaya bilerek steroid damlatır. İkisi de aynı hücresel mekanizmayı, yani TGF-beta'yı hedef alıyor. Bu nasıl bir tezat? İşte iyi hekimliği belirleyen nüans tam olarak budur bence. Dokunun spesifik fonksiyonunu koruma stratejisi. Bağırsakta amaç dışkının peritona sızmasını engellemektir. Oraya ne pahasına olursa olsun sağlam bir kollajen yama, yani skar gerekir. Sızarsa hasta sepsisten ölür çünkü. Tabii ki. Bu yüzden cerrah steroidden nefret eder. Ancak korneanın temel fonksiyonu ışığı geçirmektir. Korneada oluşacak kollajen bir skar dokusu ışığı tamamen bloke eder, hasta enfeksiyondan kurtulsa bile kör kalır. Vay canına. O yüzden göz hekimi antibiyotikle etkeni öldürürken steroid ile enflamasyonu ve TGF-beta'yı baskılar. Yara kapanmasın, yeter ki oraya o opak fibrotik yama yapılmasın ister. Hücresel mekanizma aynıdır ama klinik hedefler birbirinin tam zıttıdır. Muazzam bir adaptasyon gerçekten. Enflamasyon ve onarım mekanizmaları sadece doku hasarına verilen basit bir yanıt değil, hekimlerin her gün ustalıkla yönlendirmesi gereken çok tehlikeli bir biyolojik orkestra. Kesinlikle öyle. Bu derinlemesine analizi toparlarken kaynak metnimizdeki o paradigma değiştiren son derece provokatif kavrama dikkat çekmek istiyorum. Enflasyona tıp medyasında neden sessiz katil denildiğine. O kısım gerçekten ezber bozucu. Patoloji kitapları uzun yıllar boyunca enflamasyonu enfeksiyon ve travmayla sınırladı. Ancak bugün görüyoruz ki aterosklerozun o lipid plaklarının içinde dolaşan makrofajlar, tip 2 diyabette insülin direncini tetikleyen proenflamatuar sitokinler ve hatta Alzheimer'da amiloid plaklarının etrafındaki o mikroglial aktivasyon, bunların hepsi aslında kronik enflamasyonun farklı maskeleri. Yani klasik olarak dejeneratif veya sadece metabolik sandığımız hastalıkların temelinde yatan ortak mekanizmanın bu düşük dereceli kronik enflamasyon olması modern tıbbın rotasını tamamen değiştirdi diyebiliriz. O halde bu hücresel yolculuğun sonunda dinleyicilerimize, meslektaşlarımıza şu soruyu bırakalım. Eğer ateroskleroz, diyabet ve demansın temelinde bağışıklık sisteminin bu sessiz kronik savaşı yatıyorsa, gelecekte polikliniklerde bu hastalıklar için reçete edeceğimiz ana ilaçlar, statinler veya insülin duyarlaştırıcılar değil de doğrudan spesifik IL-1 blokörleri veya santral sinir sistemine geçebilen TNF antagonistleri mi olacak? Çok yerinde ve ufuk açıcı bir soru. Bir sonraki nöbetinizde hastanıza yazdığınız o basit NSAID reçetesinin altında yatan o devasa hücresel savaşı hatırlamanız dileğiyle, hastalıklara ve tedavilere farklı bir mercekten bakmaya devam edin, bilimle kalın.